Arkadaşlar herkese yeni bir günden, yeni videodan selamlar. Şu anda Tokyo'nun en popüler bölgelerinden bir tanesi olan Akihabara bölgesindeyim. Burası elektronik satıcılarıyla, animeleriyle, maid kafeleriyle aşırı derecede meşhur bir yer. Oyun çılgınlığının, anime çılgınlığının olduğu bir nokta. Ve ben de dedim ki Tokyo'da geçirdiğim yaklaşık bir haftanın ardından sonunda Akihabara'ya da bir geleyim. Tokyo'nun birçok bölgesini videolarımızda beraber keşfettik bugüne kadar. Bugün de Akihabara'nın bir altını üstüne getirelim istiyorum. Kapalı bir hava var. Etrafım görüyorsunuz. Biraz da galiba buranın finansal merkezi gibi bir bölümündeyim. Şurada hemen yeşil hattın Akihabara istasyonu var. Ben buradan çıktım ve çıkar çıkmaz zaten bakın anime figürleri, ne bileyim reklamlar vesaire karşıma çıkmaya başladı. Şunu göstereyim. Galiba birisi köpeği için bağış topluyor burada. Japonya'da çok göremezsiniz bu tarz şeyleri. Geçerken böyle rahatsız etmeden göstereyim. Çünkü çekingen insanlar abi bunlar, hiç şey yapmayalım. Kötü hissettirmeyelim insanlara kendini. Dostlar böyle Akihabara sokaklarını keşfetmeye başlayalım bakalım. Bugün burada neler yaşayacağız açıkçası. Ben de fazlasıyla merak ediyorum. Akihabara bölgesini o neon tabelalarıyla, led ışıklarıyla vesaire yıllar önce ben ilk böyle Instagram'da falan görmüştüm. Böyle karşıma çıkmıştı. O zamandan beri merak ediyordum. Buradaki o Atari salonlarını, retro salonları vesaire. Bu arada şurada az önce şu gözüme çarptı dostlar. Buradan gizemli kutu alabiliyorsunuz. Burada böyle otomatlar var bakın. Ve diyor ki 1000 yene at bu otomata, artık ne çıkarsa senin şansına. İşte kameraları koymuşlar. Ozma paketler var. Ne bileyim tıraş makinesi var. Hatta şurada şöyle bir liste bırakmış. Nintendo koymuşlar bakın. Akıllı saatler var. İşte galiba tabletler falan var. Değişik yani. 1000 yen ne yapıyor derseniz o da $7,5 gibi bir şey yapıyor. Tam karşılığını alta yazarım. $7,5 kamera falan çıkarsa çok güzel olur ama büyük ihtimalle sazan avıdır gibi yani bunlar. Öyle bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ya da çok çok nadir çıkıyordur büyük ihtimalle. Tokyo'da artık insan kalabalığına ve neon tabelalara, ne bileyim böyle yaya geçitlerine fazlasıyla alıştık. Burası dostlar elektronik merkezi. Zaten Electric Town olarak geçiyor. Haritada arattığınız zaman Akihabara Electric Town diye karşınıza çıkacak. Japonya biliyorsunuz bir teknoloji ülkesi ve gelmişken buraya buradaki bir elektronik fiyatlarına da bakacağız yani. Japonya dünyada elektroniğin en ucuz olduğu ülkelerden bir tanesi. Hatta geçenlerde bir video karşıma çıktı Instagram'da. Türklerin en ucuz iPhone alabileceği ülkeler diye bir liste çıkartmışlar ve vergi indirimiyle birlikte Japonya şu anda dünyada en ucuz iPhone satılan bir iki ülkeden bir tanesi. Amerika ile birebir aynı fiyata geliyormuş burada. Bu ürünlerin fiyatlarını da inceleyeceğiz. Bu arada bakın yine bir oyun merkezi var burada. Anime figürleri falan var içeride. Az önce Pokemon kartları satan bir yer gördüm. Bunları daha önce ben defalarca kez göstermeye çalıştığım videolarımda. Makinelerle yakalamaya çalışıyorsunuz. Burada daha çok galiba anime figürleri var makinelerin içerisinde. Bunlar normalde oldukça pahalı olan şeyler. Bakın Naruto figürü var burada. Hemen altında Dragon Balls. Şurada galiba One Piece. Biraz böyle animelerle ilgilenmişliğiniz varsa geçmişte bunları biliyorsunuzdur yani. Şimdi şunlardan bir tanesini bir deneyeceğim ben. Ama müziği açtılar ya. Telif yemeyiz inşallah. Hadi be. Hadi be oğlum. Şunu denedim ama olmadı abi. Çekmeye çalıştım ama çok çekemedim. Şöyle küçük makineler var girişte bir de. Bu makinalarda ben hep para kaybediyorum abi. Net yani. Bir şey kazandım çok nadir. Tayvan'da da çok vardı bunlardan. Bu arada bakın şunu göstereyim. Bu bölgede o bahsetmiş olduğum maid kafelerden çok fazla var. Yani hizmetçi kafe. Anime kıyafetleriyle kızların size servis yaptığı kafeler aslında. Bunların bar konseptli olanları da var. Hatta gece hayatı videosunda göstermiştim. Onlar daha farklı mekanlar ama buradakiler benim bildiğim kadarıyla normal kafe.
Aslında buradaki konsept şu. İçeriye giriyorsunuz. Bu kızlar size servis sağlıyorlar. Okay. Çekme dedi. Bazıları çıkmak istemiyor ve genelinde içeride çekim yapamıyormuşsunuz. Çekim yapma şansınız yokmuş. Bakın şunu göstereyim. Aslında insanların amacı burada Japonya'da bu kızlarla sohbet edebilmek için bu kafelere para ödemek. İçeriye gidiyorlar ve bu kızlarla sohbet etmeye çalışıyorlar. Bakın yine o bar konseptli olanlarından. Bunlarda biraz daha farklı şeyler dönüyor gibi yani. Biraz daha farklı bir konsept var gibi. Ama normalde bu yerler kızların size normal bir şekilde servis yaptığı ve gelip sizin yanınıza oturup sohbet etti işte. Biraz sizinle makara yaptı, muhabbet etti noktalar. Şimdi şu sokaklara bir dalalım istiyorum böyle. Bakalım neler satılıyor burada. LED ekranlarıyla ve ufak tefek böyle basit elektronikleriyle çok meşhur bir bölge burası. Bakın zaten. Bakın burada galiba ikinci el telefonlar ve tabletler satılıyor. İçeri girip bir göstermeye çalışacağım şimdi eğer ki müsaade ederlerse. Hatta direkt şöyle girelim biz. Çok sormadan. Şöyle bir MacBook Air 2020 gördüm. 42.000 yenmiş dostlar. Bakın burada iPhone 15 Pro Max 512 GB var ve 119.800 yenmiş dostlar. Hemen altında iPhone 14 Plus var ve 57.800 yenmiş bu da. Tabii ki bunlar ikinci el telefonlar. Arka ekranı çatlak bir iPhone 14 Pro Max var ve 99.800 yen bu da. Yani fiyatlar bayağı uygun. Şöyle bir iPad 2021 gördüm. 24.800 yenmiş bu da. Yani ikinci el olunca büyük ihtimalle fiyatlar epey bir düşüyordur. iPhone 8 bile var bu arada. Hatta iPhone 7 var. Yaklaşık 7.000 yenmiş o da. Şurada iPhone 15 Pro var yine. 128 GB ve 67.000 yen dostlar. Pro Max 512'de 105.000 yenmiş. İçeride ışık inanılmaz kötü. Artık gözlerimi almaya başladı. O yüzden kaçtım direkt. Bakın şöyle göstereyim. 1000 yen giriş ücretli bir maid cafe varmış yine burada. Ve altında da diyor ki bara da giriş ücreti 3000 yen ve 60 dakika kalabiliyormuşsunuz. Bu bina komple 6 katlı bir maid cafe binasıymış mesela. Bu da yine burada bir bar. Enteresan. Bar konseptinin bu kadar çok olacağını beklemiyordum ben yani. Daha çok kafelerin olacağını düşünmüştüm ama bar olayı da çok yaygınmış. Otomatlar her yerde ya Japonya'da. Mağazanın o tarafta bir tane koymuşlar. Buraya da ayrı bir tane koymuşlar bakın. Şu kedilerin şans getirdiğine inanılıyor. Bunları her yerde göreceksiniz. Abi ilginç bir şey göstereceğim şimdi size. Şu satılan anime oyuncaklarına bakın. Şu mesela 1980 yenmiş. Şimdi şurada yine ben otomat gördüm. Bir kahve alayım. Saat 12.30-1 oldu. Ben hala kendime gelemedim. Hangisinden alacağımı bilmiyorum. Bakın. Şunların hepsi kahve. Hemen şuraya gidiyorum. Yine burada kahve çeşitleri var. Bu tarafta yine 3-4 tane kahve çeşidi var. Şu büyük bir şeye benziyor ve 170 diyor sadece. Bir tane bundan alacağım ben. Klasik paralarımızı atıyoruz buradan. Evet, kahvemiz hazır abi. Sersem gezmeyeyim dedim videoda. Yani son günlerim inanılmaz yoğun geçiyor burada dostlar. Ve o yüzden kendime gelemiyorum sabahlara. Saat öğleden sonra 3-4 oluyor. Ben ancak kendime geliyorum. Şundan bir tane daha içelim yine videomuzda. Bu arada burada yine bakın bu maid kafelerden var. 60 dakikası 2420 yen diyor. Ve yine bar konsepti. İlginç, her yerde bunun karşıma çıkacağını düşünmemiştim açıkçası bu bölgede. Böyle
insanların toplandığı, gezdiği bir yer bulamadım henüz. Bir de burada büyük elektronik mağazaları varmış. Onların içerisine girmek istiyorum. Oradaki bir iPhone 17 Pro Max fiyatlarına, işte ne bileyim son model telefon, bilgisayar fiyatlarına bir bakmak istiyorum. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Yine şöyle bir mağaza gözüme çarptı bu arada. Bakın burada mangaları satıyorlar zannedersem. Bu şekilde bırakmışlar. Bunlar Japon çizgi romanları dostlar. Animeler de zaten bunlardan uyarlanıyor. İnsanlar bunları deli gibi okuyorlar. Yani bir tanesini bir günde rahatlıkla bitirebilirsiniz. Birkaç saatte okuyabilirsiniz. Ve bunun gibi belki bir anime serisinin, bir manga serisinin 100 tane kitabı var. Pahalı da kitaplar bunlar. Burada yerde bu şekilde DVD'leri bırakmışlar. Artık bunlar film mi, dizi mi ne bilmiyorum gerçekten. Bir sürü DVD bırakılmış. Japonya'da bu kültür halen daha devam ediyor. İlginç bir şekilde bu DVD'ler satılıyor yani. Tanesi 110 yenmiş bu arada. Sokak ortasında böyle DVD satıyorlar ya. Japonya'da oyun çılgınlığı öyle bir noktaya varmış ki bakın şu şekilde binalar var. Şu görmüş olduğunuz iki bina da oyun binası aslında. Bir tanesinde anime figürleri, işte karakterler, bilgisayar oyunları, video oyunları satılıyor. Diğerinde ise her katta ayrı video oyunlarını oynayabileceğiniz bölümler bulunuyor. İşte music game diyor, video game diyor mesela. Şurada ise bakın galiba anime binaları bulunuyor. Animate diye reklamlar görüyorum binanın üzerinde. Burada bazı binalar var ve binanın her katında farklı anime ürünleri satılıyor. Hemen az ileride ise DVD dedikleri yerler var burada. Binanın alt katında DVD'nizi kiralıyorsunuz ve size bir oda veriyorlar. Orada izleyebiliyorsunuz. Bakın galiba yine ikinci el ürünlerin satıldığı bir elektronik mağazası. Bir fiyatları göstermeye çalışacağım şimdi. Hemen girişte burada iPhone 16 Pro Max'ler var. iPhone 16 Pro Max 512 GB dostlar. Burada 201.980 yenmiş. Hemen yanında 199.980 yene de var. Bu sıra komple iPhone 16 Pro Max 512 GB'lardan oluşuyor. Şurada iPhone Air var bakın 2025 model 256 GB ve 158.000 yenmiş. Aşağıya doğru bakıyorum. 256 GB'lık iPhone 16 Pro Max'ler burada 173.000 yen yaklaşık olarak. Şöyle devasa bir yer bu arada içerisi. Hemen burada iPhone 16 Plus 128 GB var ve o da 118.000 yen yaklaşık olarak. Bakıyorum yine fiyatlara 256 GB'lığı var ve o da 132.000 yen. Ne kadar uygun şu anda açıkçası çok hesaplayamıyorum çünkü kuru kafamdan çevirmesi zor oluyor. Ama galiba 132.000 yen $800 gibi bir şeye tekabül ediyor olsa gerek. Büyük ihtimalle ikinci el ürünler içeride satılanlar. Her şey Japonca olduğu için çok fazla anlayamadım açıkçası. Bir de çoğu yerin içerisinde video çekmek yasak olduğundan hızlıca gösterip çıkmaya çalışıyorum. Ama iPhone 16 serisi bayağı uygun gibi duruyordu bu yerlerde. Ki Japonya gibi bir ülkede ikinci el alsanız da herhalde hayatınızdaki en temiz ikinci eli kullanırsınız. Herhangi bir sorun çıkacağını hiç zannetmiyorum yani. Telefonları direkt böyle artık sokağa bırakmışlar burada. Elim kadar telefon. Ne zaman çıkmıştı bu gerçekten hatırlamıyorum. Yani yılını vesaire hiç hatırlamıyorum ben. 16.800 yenmiş. Yani $100'dan biraz fazla arkadaşlar. Bayağı ucuz. Farklı Android telefonlar var. Rakuten diye bir marka var. Bu Japon markası benim bildiğim. Kamerası falan bayağı iyi duruyor bu arada. Çok ufak bir şey ama güzel de bir telefona benziyor. Yani gerçekten fena durmuyor. Fiyatını göremedim ama. Yine burada içeride iPhone 16 Pro Max'ler var ve dostlar 167.800 yenden başlıyor. 512 GB'lığı da 192.800 yen. Işık gerçekten çok kötü içeride. O yüzden hem size hem kendim yormamak için çok durmuyorum buralarda. Hızlı bir şekilde iPhone'ları vesaire gösterip çıkmaya çalışıyorum. Şöyle bir telefon gördüm. 1,5 kilo var belki ağırlığı.
15.000 ampermiş arkadaşlar bu. Daha çok bu herhalde kamplarda falan kullanılan bir telefona benziyor. Şurada güneş panelleri var arkasında. Galiba 5 megapiksel bir kamerası var. 528 gram yazıyor ama abi 1 kilodan fazla resmen ağırlığı. İlginç, böyle güçlü telefonlar da var gibi burada. 5980 yene şöyle bir şey gördüm. Bu paraya Japonya'da tişört falan alıyorsunuz yani, ya da çok iyi bir akşam yemeği falan yersiniz ve telefon satılıyor ya. Bayağı uygun fiyatlar var gerçekten. Şimdi burada şöyle enteresan bir dükkan gördüm. Girişinde samuray kılıçlarının fotoğrafını koymuşlar. Galiba yukarıda samuray kılıçları satılıyor. Bir çıkıp göstermeye çalışacağım. Şöyle çok ilginç bir mağazanın içerisinde buldum kendimi arkadaşlar. Samuray kılıçlarının replikaları satılıyormuş burada. Şöyle bir kılıç 18.000 yen. Şurada 15.000'e de var. Bunların hepsi çelikten vesaire değil, replika diye yazmışlar buraya. Şöyle bir göstereceğim. 15.000 yene, 20.000 yene buradan bu şekilde hatıralık samuray kılıçlar alıp gidebiliyorsunuz. Şuna bakar mısınız abi? Bayağı tehlikeli duruyor. Ve şurada replika silahlar vesaire satıyorlar. Şöyle göstereyim bakın. 11.000 yene bir silah satılıyor bu şekilde. Geleneksel tarzda tüfekler var, hatıralık. Girişe hançerler, böyle baltalar falan bırakmışlar. Böyle çok enteresan bir mağaza. Şöyle hatta kapıdan da göstereyim. Arigato. İçeridekileri çok rahatsız etmeyeceğim. Girişe baksanıza zaten. Yani Japonya'daki böyle en değişik mağaza girişlerinden bir tanesine denk gelmiş olabilirim herhalde. Animatörü gidiyor bakın. Devasa samuray kılıçları satılıyordu ya içeride. Ve şöyle bir not vardı. Diyordu ki eğer ki buradan kılıç alırsanız yanınızda götürmeniz lazım. Size özel bir doküman vereceğiz. Bu dokümanla uçakta taşıyabilirsiniz. Yine bakın burada bu kafelerin reklamları yapılıyor. Büyük ihtimalle akşam saatlerinde her yerde görüyorsunuzdur. Bu tarz anime kızları ve kafelere müşteri çekiyorlardır. Bir başka anime mağazası. Hatta girişine otomat bile koymuşlar. Otomattan Pokemon ürünlerini alabiliyorsunuz. Bir paketi 1600 yenmiş. Yani 10 dolardan biraz fazla. Şurada da 1000 yenlik Pokemon kartları da var. Pokemon halen daha Japonya'da inanılmaz meşhur ve bayağı seviliyor enteresan bir şekilde. Sokakta şöyle bir kameracı gördüm dostlar şimdi. Burada çok eski el kameralarından dahi satılıyor. Bakın şöyle bir Sony kamera var. Hatta göstereyim elimde. 18.000 yenmiş bu. Yani bayağı eski. Bir 25-30 yıllık olabilir belki de. Daha eski burada el video kameraları var. 2 megapiksel yazıyor üzerinde bakın. Yine 18.000 yen. Çok uygun fiyatlara buradan bu şekilde hatıralık eski kameralardan antikalık alabiliyorsunuz. Şurada aralarda biraz daha yenileri de var. Bunlar da galiba ikinci el buraya gelen kameralar. Şuna bakar mısınız? Saat markası olan Casio'nun bile burada bir kamerası var bu şekilde. Şöyle göstereceğim bunu da. 22.000 yenmiş. Şöyle bayağı eski bir kamera. Yavaşça yerine bırakalım. Bayağı da ilgi çekiyor bu arada. Ben durunca insanlar da durmaya başladı. iPhone 7'ler, 6'lar falan bile satılıyor. Böyle Samsung Galaxy S3'ler falan satılıyor halen daha. Bu tarz antika ürünleri de bulabileceğiniz bir yer. Gerçi çok da antika değil aslında. Şurada 10-15 senelik ürünler ama artık kullanan kimse kalmadığı için buradaki insanlara bayağı nostaljik geliyor yani.
yine bir başka anime mağazası dostlar. Burada yine bir makine var ve 2000 karşılığında oynayabiliyormuşsunuz ve kazanırsanız size herhalde bir oyuncak veriyor. Bu arada bir oyuncak şöyle düşmüş şurada. İçerisinde bilet gibi, ticket gibi bir şey var ve onunla da herhalde mağazadan alışveriş yapıyorsunuz. Şuralarda yine anime ürünleri satılıyor bakın. Galiba yine bir sürpriz kutu muhabbeti var burada. 3000 yenlik. Anime otomatları ya. Dünyada başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir şey. Çok büyük bir ihtimalle. Yine bir Make Cafe girişi dostlar. Yüzlerini kapatıyorlar. Kızlar sürekli utanıyorlar yani. Gözükmek istemiyorlar. Belki aileleri görür, onu düşünüyorlardır, bilmiyorum. Çok fazla çıkmak istemiyorlar bu tarz yerlerde. O yüzden içeride de video çekme imkanınız ne kadar olur emin değilim. Eğer ki video çekebileceğim bir tanesi varsa bir gidip bir yarım saat oturup size bu konsepti de göstermek istiyorum aslında. Ama bilmiyorum tabii ne kadar mümkün olur. Öncelikle gürültü için kusura bakmayın, bir çalışma var bu bölgede belli ki. Yol kazıyorlar galiba, bir şeyler oluyor. Şöyle yine devasa bir oyun salonu var burada. Ancak ben size buradaki bir DVD salonunu göstereceğim şimdi. Bu olay çok ilginç. Japonya'nın her yerinde, en azından Tokyo'nun her yerinde bu DVD salonlarından var ve bunların bazıları sadece artı 18 çalışıyor. Burada ilk 3 katta diyor ki video oyunları satılıyor, işte PlayStation, Nintendo gibi oyunlar var diyor. Anime, manga figürleri satılıyormuş ve bakın ne yazıyor. 7. katta diyor ki porno filmleri satılıyor. Artı 18 oyuncaklar satılıyor ve videolar satılıyor. Yani DVD'ler satılıyor. Şöyle göstereyim. Burada DVD şeklindeki Pokemon oyunları, ne bileyim Nintendo, PlayStation oyunları falan var. Bu arada şöyle Atari gibi bir şey gördüm. Bu şekilde direkt oynayabiliyorsunuz buradan. Böyle bir şey ilk defa gördüm ben. Daha önce hiç görmemiştim. Buradan oyunları seçip galiba koyabiliyorsunuz. Bu arada Nintendo yazıyor oyunlarda. Değişik bir şey böyle. Konsolla, tuşlarla falan oynuyorsunuz. Şöyle bir şey buldum bakın. Bu herhalde Atari falan oluyor yani. Bayağı eski. Artık neyin içerisine koyuyorsunuz bunu bilmiyorum. Burada ekranlarda da oyunlar sürekli oynuyor dostlar. Acayip ya. Bakar mısınız şu satılan oyunlara? Çok eski bunlar yani. Mickey Mouse falan var. Yani galiba Atari oyunları bunlar, bilmiyorum. İçerisi böyle bölüm bölüm ayrılmış. Ne ararsanız bulabiliyorsunuz yani. Bayağı enteresan ürünler var ya. Bu arada yine bu kafelere müşteri çeken kızlar çıktı bakın. Normal yolu çekiyordum yani. Yine burada gördüm. Bu bölge zaten bununla çok meşhur. Normal yani görmemiz her yerde. Bakın ağacı bu diyorlar. Nasıl bir güvenlik önlemi almışlar. Duvarlar her yerde. Bir kişi insanları izliyor. Kimse bu tarafa geçmesin diye. Bir kişi daha burada iş güvenliği için bu şekilde bekliyor. Ve tamamen duvarlarla çevirmişler. Hatta şunu da göstereceğim. Yolun da etrafını böyle duvarlarla çevirmişler yine. Japonya'daki şu iş güvenliği, iş ahlakı çok ayrı bir seviyede. Ben şaşırmaya devam ediyorum. Ya bir kişi işini yapıyor, en az 3 kişi de böyle o etraftaki güvenliği sağlıyor, dubaları diziyor, ne bileyim işte turuncu yeleklerini giyiyor, ışık tutuyor falan. Çok ilginç. Şöyle elektronikçilerin olduğu bir yere girdim ben arkadaşlar. Buradan ben bir tane priz çevirici aldım. Ama aklınıza gelebilecek her şey satılıyor. İnternet kablolarından bile var. Ve çıkacağım dışarı. Yaklaşık $1 karşılığında 180 yene aldım ben bunu. Şimdi göstereceğim. Bu arada yine Make Cafe abi. Her yerde bunlar. Şöyle bir göstereyim aldığım şeyi. Bu
180 yendi sadece. Yani 1 dolardan biraz fazla yapıyor. Bayağı iyi. Bu arada bu sokağı biz hiç görmemiştik. Akihabara'nın asıl girişi, asıl o meşhur olan yer aslında burası. Ama biz çok farklı yerlerden, daha arka sokaklarından keşfetmeye başlamışız burayı. Bakın 3 katlı 4 katlı bir Pokemon mağazası var. Bayağı bütün bina galiba bu arada Pokemon mağazası. Anime ürünleri gerçekten bu bölgede her yerde. Resmen bu bölgede artık çılgınlık seviyesinde bu anime tutkusu. Şu sokakları da birazdan detaylı bir şekilde gezeriz. Bu bölgeyi biraz daha böyle sonlara bıraktığımızda üzüldüm ya açıkçası. Ya ben böyle bir yer olduğunu bilmiyordum, görmemiştim. Bir kamera fiyatlarını göstereyim size. Bakın DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo diyor. Bu arada etiketleri yanlış koymuşlar. Bu bunun fiyatı, bu bunun fiyatı aslında. Normal düz Osmo Pocket 3 kamera dostlar 79.000 yenmiş. Creator Combo'da yani içerisinde mikrofonuyla bataryasıyla gelen versiyonda 99.000 yen. Şurada DJI Osmo Action 5 Pro varmış. Bu da 55.000 yen. Bunların karşılığını alta yazacağım ben. Daha bu yıl 2025 yılında çıkmış olan bir tane MacBook Air 15 inç gördüm dostlar. 16 GB RAM ve 512 GB SSD'si varmış. Ve fiyatı görmeye çalışıyorum şu an. Yaklaşık 175.000 yen. Şuraya doğru bir devam edeceğim. Bakıyorum burada MacBook Air 2023 var. Bu da 512 SSD yine ve 8 GB. Bu da 111.480 yenmiş. Son olarak bunu da göstermek istiyorum. Yine 2025 model 15 inçlik bir MacBook Air 24 GB RAM varmış dostlar bilgisayarda. 512 SSD. Bir de M4 çipi var. Bu bilgisayar 208.980 yenmiş. Yani galiba 1300 dolara falan tekabül ediyor. Fiyatları nasıl buldunuz? Türkiye'de bunların karşılığı nasıl? Türkiye'de bu bilgisayarların fiyatları ne? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Size buradaki Android fiyatlarını da göstereyim. Xiaomi 15 Ultra 512 GB satılıyor dostlar burada. 144.480 yenmiş bu telefon. Şöyle bakınıyorum neler var diye. Galaxy S25 Ultra 256 GB 175.980 yenmiş. S24 256 GB'da yaklaşık 155.000 yen. Hemen burada yine iPhone 16 serisi var. Diyor ki kullanılmış iPhone'lar ve diyor ki bu ürünler sadece tek bir kişiye satılabilir ve fiyat diyor tax free'dir yani vergisiz fiyattır. 1 TB'lık iPhone 16 Pro Max var burada dostlar ve 220.000 yen yaklaşık olarak. 512 GB'lıysa 199.980 yen. Yani arada çok az bir fiyat farkı var. Gelip direkt 1 TB'ı alıp gidebilirsiniz. Bayağı büyük bir mağazaya benziyor burası açıkçası. Şurada fanlar gördüm. Sıcak havalarda bunları çok fazla kullanıyor insanlar. Ve 980 yene bile fan var. Yani 7 dolar falan yapıyor. Tabi çok daha pahalıları da var burada. Ama fiyatlar güzel yani bu bölgede. Hatta şaşırtıcı derecede güzel. Bu arada girdiğim binanın yürüyen merdivenlerine bakar mısınız? Çok iyi ya. Yukarıya doğru nasıl devam ediyor? Bu bölge, şu sokak yani gerçekten çok çok güzelmiş ve asıl o önemli mağazalar da aslında buradaymış. Çok fazla vergisiz ürün satan, turistlere çalışan mağaza da var burada o konsepte. Ben genelde ikinci el telefonları görebildim. Sıfır cihaz çok fazla göremedim burada. Belki de ikinci el cihazlarıyla meşhurdur burası. Bakın bir animeyi gösteriyor burada ama hangi anime bilmiyorum. Dev ekranlarda direkt animelerden sahneler yayınlanıyor. Binaların dışını zaten bunlarla kaplamışlar direkt. Çok fotojenik bir noktadayız ya şu anda. Burada yine gaming salonları var böyle. Gaming
mağazaları var. DVD mağazaları. İçeride genelde anime ürünleri vesaire satılıyor. Ekrana da galiba bir oyunu mu vermişler, konseri vermişler galiba. Asıl o benim görmek istediğim, videolarda, fotoğraflarda gördüğüm Akihabara aslında bu kısımmış yani. Buraya geldiğim için açıkçası ayrıyeten bir mutluyum. Bakın yine bu video oyunlarının olduğu, işte DVD'lerin, CD'lerin satıldığı bir mağaza var. Ama ilk katta anime ürünleri satılıyor galiba. 7-8 katlı bir yermiş burası da. Hemen burada ikonik bir köprüyle üzerinizden metro treni geçiyor sürekli. Güzel fotoğraflar ortaya çıkartabiliyorsunuz bu bölgede. Şimdi şu maid kafelerden bir tanesinin içerisine girmeye çalışayım diyorum ben. Eğer ki video çekileni varsa. İnternette gördüğüm videolar oldu bunların içerisinden ama görüyorsunuz direkt yüzlerini kapatıyorlar. Bu konsepti bir göstermek istiyorum ama bilmiyorum işte gösterebilir miyiz? İçeride çekim yapabilir miyiz? Bir soracağım bu sokaktaki kızlara. Diyeceğim ki içeride çekim yapabiliyorsam ben YouTube kanalıma video çekeceğim. Beni içeri alın yani kısaca. Bakalım işe yarayacak mı? Göreceğiz artık. Bu arada tam karşıya geçtim. Şu mağazalara bakınıyordum ki ben. Şöyle bir yer gördüm dostlar. Love Mercy diye yazıyor böyle. Kalpler falan var, bir tuhaflık var gibi geldi. Sonra yazılara baktım. Diyor ki B1 katında yani -1'de fetiş ürünleri var. Bir yukarıda kostümler var. Bir yukarısı diyor çiftler için. Bir yukarısı da erkekler için. Sadece 18 yaş ve üzeri girebilir diye yazmışlar. İçeride satılan şeyleri zaten gösteremeyiz yani. Ama çok enteresan geldi. Yani şehrin ortasında Akihabara gibi turistik bir yerde devasa bir erotik shop açmışlar abi resmen. Binaya bakar mısınız? Yani kaç katlı bir yer burası? Kafayı yersiniz. Şöyle sadece bir şurayı göstermek istiyorum. Neler var, neler yok bilmiyorum içeride. Giremeyiz zaten dediğim gibi. Bakın her yerde no picture diyor. Fotoğraf yok. Ve 18 yaş ve üzeri girebilir diye yazmışlar. Promosyon işaretleri falan var dışarıda. Japonya'daki bu kültürü ben anlamakta zorlanıyorum halen daha. Artı 18 DVD salonları, ne bileyim bu konsept kafeler ya da böyle bir mağazanın olması şehrin merkezinde bana gerçekten halen daha çok ilginç geliyor. Kültürel farklılık deyip geçemiyorum da artık çünkü bu kültürden falan çok daha öte bir şey. Yorumu size bırakıyorum. Tekrardan bir karşıya atayım kendim bakalım. Şimdi buradaki meşhur bir maid kafeyi göstermeye çalışacağım size dostlar. Çok kısa bu katı göstereceğim çünkü yukarıda video çekmesi yasak yani. Konsept içeride şu. Direkt müzik sesleri var zaten girişte. Kızların fotoğrafını koymuşlar bu şekilde bakın. Hatta şöyle pembe bir pasta falan var. Müzik sesinden bir kaçalım buraya. Hemen burada müsaitlik durumu yazıyor içerisinin. Mesela 7. katta 1 saat aşkın beklemeniz gerekiyormuş. 4. kat kapalıymış. İşte İngilizce menü var diye belirtiyorlar. İçeride bu arada özel etkinlikler de oluyormuş. Kafenin 7. katında mesela bugün cosplay etkinliği varmış. Yani insanlar animelerdeki gibi giyinip geliyorlar. Bilmiyorum artık partiliyorlar mı içeride, sadece birbirleriyle mi tanışıyorlar, organizasyon nasıl ama cosplay, organization falan bir şeyler yazıyordu böyle, onu gördüm. Bir çıkıp sorayım dedim ben ama burada da video politikası katıymış yani fotoğraf video çok mümkün değil diye söylediler yani. Daha önce aslında ben bu kafelerde çekilmiş video, fotoğraf vesaire gördüm ama buradakilere gidip sorduğunuzda biraz katı yaklaşıyorlar. Buna sıcak bakmıyorlar. Şurada YouTuber kafe falan bir şeyler yazıyor. Bir oraya bakmaya çalışacağım. Ya çok kısa da olsa böyle bir yarım saatine de olsa bu konsepti göstermek istiyorum aslında. Meşhur bir ramenci varmış bu arada bakın burada. Çok ufak bir Japon restoranı yani tam anlamıyla klasik bir Japon restoranı gibi duruyor. Seviyorum bu tarz ufak restoranları. İçeride bazılarının çok küçük
oturma alanları oluyor. Ben arkadaşlar bu hizmetçi kafelerine tekrardan bir sordum. Sokakta duran bir kızın da yanına gittim. Ya dedim ben hani YouTuber'ın video çekebilir miyim içeride falan, ama yok dedi, hani mümkün değil. Her yerde bu kafelerden var ama sorduğunuz zaman fotoğraf video yok diyorlar. Mümkün değil diyorlar. Çok da üstelemedim ben de hal böyle olunca. Belki ileride bir gün eğer ki video çekmenin mümkün olduğu bir kafe bulursam, bu konsept kafelerden farklı bir konsept de olabilir. Ne bileyim, evcil hayvan kafeleri falan da var. Ya da bu tarz bir yer de olabilir. Oradan tam bir video gelir ve tam anlamıyla o içerideki ortamı yaşamış oluruz. Bakalım, eğer ki denk gelirse Japonya'dan ayrılmadan öyle bir video çekmeye çalışacağım. Dediğim gibi belki evcil hayvan kafelerinden de bir video gelir. Farklı konsepte bir yerden de video gelebilir. Ama tabii önce video çekilen bir nokta bulmam lazım benim. Umarım bulabiliriz yani. Bu kadar aslında turistik yerlerde video fotoğraf çekme takıntılarının olması da ayrıyeten ilginç geliyor bana. Yani sonuçta insanlar orayı deneyimlemek için gidiyorlar ve birçoğu bunların normal kafe, bar olanlarını hariç tutuyorum. Tabii ki onlarda video fotoğraf çekilmemesi gayet normal ama kafe konseptlilerde bence çekilmesi lazım yani. Sonuçta insanlar sırf o olay için oraya gidiyorlar. Bu kadar fotoğraf video konusunda katı olmaları bence çok da anlaşılabilir değil yani. Bu arada çok güzel bir hediyelik eşya mağazası gördüm ama ışıklar pek iyi değil içeride. Şunları bir göstermek istiyorum. Şans getirdiğine inanılan kediler. El sağda olursa galiba para getiriyordu. Solda olursa da şans getiriyordu bu kediler. Tapınakların girişinde olan bu yapıların hediyelik eşyalarını koymuşlar bu şekilde. Anime tişörtleri satılıyor içeride. Hatta bakın şöyle ufak samuray heykelleri var. Çok güzel ya. Yani şu olay Japonya'da bayağı hoşuma gidiyor. Hatta şunu da göstereyim. Geleneksel kimono satıyorlar direkt. Fiyat göremedim. Bunlardan kiralayabiliyorsunuz eğer ki isterseniz. Tapınakların girişinde falan. Güzel bir anı olur yani sizin için Japonya'da. Geleneksel Japon kıyafetleri bile var. Samuray kılıcı motifleri yine. Çok güzel ürünler var içeride ama telif yemeden ben kendimi dışarıya atayım çünkü çok fena müzik sesi vuruyor. Arkadaşlar şu arkamda görmüş olduğunuz yer eski tipte retro bir oyun salonu. Az önce bir içeriye girdim ve o kadar güzel ki içerisi anlatamam. Tam böyle o eski Atari oyunları tarzı oyunlar var ama çok iyi duruyor içerisi. Ama şöyle bir sorun var. İçeride video fotoğraf çekmek kesinlikle yasakmış. Ben telefonumla böyle kısa bir görüntü aldım. Burada konuşurken hatta o görüntüyü de bırakayım. Siz beni dinlerken o görüntüyü çok az izleyin. İçeride çok güzel oyun makineleri var. Dayanamadım. Dedim ki çaktırmadan böyle çok kısa da olsa size bir içeriği göstermeye çalışayım ben. Umarım sorun yaşamayız. Yani Japonlar kuralcı biliyorsunuz. Ama burayı da göstermezsem olmaz yani bu videoda. Gerçekten içerideki oyun makineleri çok iyi duruyordu ya. Benim çok hoşuma gitti. Oyun bağımlısı birisi değilim ama Japonya'da gerçekten oyun bağımlısı olabilirim bu salonlar yüzünden. Modernleri bile benim çok hoşuma gidiyor. Ya komple video oyunlarına ayrılmış çok büyük bir binaya dalacağız şimdi. Bakalım ne kadar çekim yapabileceğim içeride. Şu oyunlara bakar mısınız abi? Çok iyi duruyor yani şu oyunlar inanılmaz ya. Bakın şurada Street Fighter oynayabiliyorsunuz. Burada Sonic var. Oyunlar aşırı iyi duruyor. Bakın şöyle bir oyun gördüm. Dev ekranda oynuyorsunuz. 100 atıyorsunuz bu makineye ve direkt oynamaya başlayabiliyorsunuz. Şuna baksanıza. Gerçekten çok iyi ya. Sizce içerisi nasıl? Bence bayağı iyi abi. Çok iyi yani.
Ne oynasam bilemedim. Şunlardan birisi de bir oturacağım. Biraz oynayacağım yani şimdi. Şöyle 100 yenimizi atıyoruz arkadaşlar. Ve oynamaya başlıyoruz. Nasıl oynayacağım bilmiyorum. Bir deneyeceğim. Diyor ki bir kişi mi 2 kişi mi? Şimdi abi şöyle değişik bir oyun. Ben oynamaya çalışıyorum ama oynayamıyorum ki abi. Bir elim burada, bir elim oyunda. Oğlum nasıl oynanıyor? Bitti diyor lan. Kaybettik abi. 100 yen gitti. Ben onu çözene kadar elde kamerayla oyun bitti. Şimdi bir kere daha oynamaya çalışacağım. Kamera beni çeke dursun. Ben biraz oynamayı deneyeyim bakalım. Şimdi iyi lan iyi. Ha ben çözdüm bu oyunu arkadaşlar. Oo çok iyi. Lan. Oğlum çok iyi ya. Arkadaşlar ben oyunu çözdüm. Şu gemileri patlatıyoruz. Konsept çok iyi. Ben bu olayı sevdim ya. Atari oyunları gerçekten Japonya'da çok iyi abi. Uzaya çıktık şimdi. Uzayda devam ediyoruz oyunumuza. Şöyle bir oyuna girdim şimdi. Oyun çok iyi arkadaşlar. Şu önümüzdeki gemileri patlatmaya çalışıyoruz. Konsept belli. Oo, kaybettik ya. Allah kaybettik. Yalnız çok iyiymiş ya. Ben bağımlısı olurum bunların yani. Şu oyun da çok güzel. Ortam zaten bayağı iyi içeride. Arkadaşlar bir üst kata geldim ben şimdi. Burada bir tık daha gelişmiş oyun konsolu da olan makineler var böyle. Şu ekranda da oyun oynayabiliyorsunuz bakın. Direkt kartınızı basıp galiba üyelik kartıyla şu ekranda oyun oynayabiliyorsunuz. Oyun çılgınlığı ayrı bir seviyede yani Japonya'da. Bir içeriği ufaktan göstereyim ben size. Burada görevli falan yok gibi. Şu oyun salonları aşırı hoşuma gitti yani. Farklı bir dünya ya. Gerçekten. Özellikle bunlarda oynamak çok keyifli geldi bana. Bilmiyorum siz sever misiniz ama ben bayıldım. Bakın Street Fighter tarzı bir oyun var. Capcom vs SNK diye yazıyor. Ben herhalde Japonya'da yaşasam oyun bağımlısı olurum ya burada. İçerisi gerçekten çok iyiydi. Oyunlar aşırı keyifli. Yeni tarzda böyle oyun salonları var. Ben oralarda daha önce oynamıştım. Videoda hiç göstermedim galiba. Böyle ekranlardan buradaki gibi işte tuşlarla, konsollarla vesaire oynayabiliyorsunuz. Ama o kadar keyif almamıştım açıkçası. Ama bu eski konsept çok hoşuma gitti. Retro konsepti. Keşke videonun daha başlarında gösterebilseydim burayı. Bu retro oyun salonları Akihabara bölgesinde çok meşhurmuş. Gelmeden önce duymuştum ben ama bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim açıkçası. Japonya video oyunları ve animeler konusunda ayrı bir seviye. İspatlandı kardeşim yani. Bugün test edildi, ispatlandı kardeşim. Benim gibi oyunlarla hiç alakası olmayan, hayatında telefonundan bile doğru düzgün oyun oynamayan bir adam bile şu oyun salonuna bayıldıysa bu ülke ayrı bir seviyedir yani. Gerçekten çok iyi. Ben burada yaşasam bağımlısı olurum buraların. Zaten yarım saat oyun oynadım yani yukarıda resmen.
bayağı sevdim arkadaşlar. Ben burayı keşke daha önce girseydik bu noktalara. Bakın yine kağıt dağıtıyorlar bu kafeler için. Klasik yani. Evet dostlar, Japonya'nın Akihabara bölgesini gezdik bugün. Buradaki ikinci el elektronik fiyatlarından anime ürünlerine, işte konsept kafelere kadar birçok şeye değinmeye ve göstermeye çalıştım size. Umarım izlerken keyif aldığınız, eğlendiğiniz güzel bir video olmuştur. Buradaki anime çılgınlığını, oyun çılgınlığını, işte elektronik fiyatlarını, ikinci el telefonların fiyatlarını, her şeyi olabildiğince göstermeye çalıştım. Hatta burada da bu arada şu anda bulunduğum sokakta da kedi kafeler, işte evcil hayvan kafeleri varmış. Bölge gerçekten çok büyük. Gez gez bitmiyor. Yani Tokyo'nun birçok yeri bu şekilde. Sürekli farklı bir yerleri görüyorsunuz. Aynı bölgenin içerisinde dahi sürekli farklı şeyler dikkatinizi çekiyor. Japonya gerçekten çok farklı bir ülke ve benim de gezerken şu ana kadar fazlasıyla keyif aldığım bir ülke. Umarım siz de bu gezimden fazlasıyla keyif alıyorsunuzdur. Ne diyelim o zaman? Dostlar, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda Japonya'da ve Tokyo'da görüşmek üzere. Gerçi Tokyo'dan daha video gelir mi bilmiyorum. Belki gelir, belki gelmez. Farklı şehirlere de kaçabiliriz sonraki videolarda. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz dostlar. Tokyo'dan, Akihabara'dan herkese selamlar.